Merhabalar arkadaşlar. Bugün böyle gökdelenlerden de anlayacağınız üzere farklı bir yerdeyiz. Neredeyiz? Hep övdüğümüz Liman Kitap Kafe'ye geldik. Buranın yapısı biraz farklı. Şöyle göstereyim. Şey olarak çok sevimli değil. Evet, her yer gökdelen maalesef. O dalga geçilen Ankara. Biraz buralar mı acaba aşkım? Bilmiyorum. Biz çünkü daha böyle mahalle kültüründe, hani evlerin en fazla 3 katlı olduğu bir mahallede yaşıyoruz, Çankaya'da. Haliyle böyle buralara gelince çok tuhaf hissediyorum. Ama limana geldik. Hatta bugün limanda aranızdan bazı arkadaşlarla buluşacağız. Evet, o aranızdaki bazı arkadaşlar yorum yapsın şu anda. Evet, bizdik desinler. Bizdik desinler. Bizdik desinler. Hadi bakalım. Şöyle girişi bir de yakından çekeyim size. Burası aynı zamanda bir kafe özelliği de taşıyor. Evet, içeri girmiş bulunuyoruz. Girer girmez dikkatimi şu çekti. Masallarla konuşmak. Büyükler için masalları anlama ve anlatma kılavuzu. Ay, ne kadar güzel. Böyle çocuk kitapları, test kitapları karşılıyor bizi. Burası sanırım bu sınav dershanesi, sınav yayınları, sanırım bunun bünyesinde bir yer. Ama Ankara'da şu ana kadarki en kapsamlı kitapçı bizim için hep burası oldu. Burayı da çok böyle tesadüfen keşfetmiştik biz. Burayı Ankaralı olmayanlar bile bir şekilde biliyormuş. Geldiklerinde ziyaret ediyorlarmış. Yeni çıkanları her zaman çok güncel oluyor. Çok güzel oluyor gerçekten. Selam. Selam. Ne haber? Sinan Meydan'ın kitabının kapağına bak. Güzelmiş. Kanalda inceledik. Bulabilirsiniz. Böyle de bir kanal işte. Yeni çıkanları bile incelemiş bir şekilde. Değil mi? Bu ara herkes bunu okuyor. Twitter'da ben çok görüyorum. Buradan girmiştik. Bakın, liman kitap günleri, liman kartı özel. Buranın kartı da var. Öyle olduğunda puanınız birikiyor. İşte indirimli faydalanıyorsunuz. Öyle özellikleri var. Buranın böyle çok geniş bir kırtasiye kısmı da var arkadaşlar. Çok güzel şeyler var burada da. Direkt girişte kırtasiye kısmı. Gerçekten böyle hani özellikle kırtasiye gezmeyi sevenler, kırtasiye eşyalarını sevenler için de çok güzel, böyle çeşitli. Boyalar, boya kalemleri, resim malzemeleri. Şurada süreli yayınları, yani dergileri görüyoruz. Yine süreli yayın çeşidi de çok fazla, yani Sebilü Reşat'tan tutun Bilim Teknik, işte All About History, Forbes hepsi var gerçekten, yani hepsini bulabiliyorsunuz aynı yer içerisinde. Bu açıdan da çok güzel. Şöyle göstereyim. Burada mini kitap mini kitap reyonu var. Buradan devam edelim biz. Prestij kitaplar diye bir bölüm var. Görüyorsunuz zaten kitapları burada, bakın. Böyle ciltli. Gerçekten çok harika. Görsel şölen.
Biraz böyle rafları göstermeye çalışıyorum. Sessiz sessiz. Burada anı, hatıra bölümünü görüyorsunuz. Eşim zaten dev bir hatırat koleksiyonuna sahip. Kitaplık turundan görebilirsiniz. Dolu. Her yer kitap. Yani bir kitapçı düşünün, gerçekten dolu dolu. Ve başka kitapçılarda bulamadığımız çoğu şeyi burada bulabiliyoruz mesela. Kıyıda köşede kalmış. Bazen baskısı bitmiş. Olabiliyor çünkü. Çağdaş Türk Edebiyatı. Ay bakın, burada yazma eserlerden o çıkan kitaplar var. Şöyle göstereyim. Yazma eserleri aktif olarak takip edin. Çünkü bazı şeyleri basıyorlar ve sonra bir daha mesela basmıyorlar uzun süre. Ve yazma eserlerden basıp oradan aldığınızda çok uygun alıyorsunuz. Hani göstermiştik size mesela, şu ebatlarda bir kitabı yazma eserlerden, Milli Kütüphane'den 20 liraya almıştık biz. O yüzden yazma eserleri böyle takip etmeye çalışın. Yani bu alana ilgili olanlar tabii ki. Bakın böyle. Çok güzel. Çağdaş Türk Edebiyatı yine. Türk tarihi. Şöyle. Osmanlı tarihi. Görüyorsunuz değil mi? Ucu bucağı yok yani, şöyle de çekeyim. Tabii boyum kısa olduğu için. Şöyle Halil İlalcık, İlber Ortaylı, Erol Mütercimler var bakın. Kemal Haşim Karpat'ın bütün kitaplarının külliyat videolarını kanalda bulabilirsiniz. Eşim hepsini böyle birkaç videoda derleyip anlattı. Hangisi için okunur. Bakabilirsiniz. Doğrudan aşağıya ben zaten linklere koyarım. Külliyat videoları bu açıdan hani iyi oluyor. Bir yazarın hangi kitabını ne için okuyalım? Çünkü hepsini okuyacak vakit, enerji, günümüzde de artık malum maliyet para olmadığı için en azından biraz belki daraltmak için iyi olabilir. Burada klasik Türk Edebiyatı var zaten. Genellikle İş Bankası'ndan çıkan. İşte burada biraz can yayınları var. Ferhan Şensoy. Ferhan Türeci. Böyle gidiyor arkadaşlar. Yani böyle saatlerce kitap gezeyim diyorsanız geliyorsunuz buraya, geziyorsunuz. Bu yani. Yine böyle döndüğümüzde bu sefer klasik Türk Edebiyatı. İşte Halide Edip, Yusuf Atılgan, bakın Orhan Kemal. Orhan Kemal'in de bizde bütün kitapları var ama ona video çekemedik. Cemil Meriç, işte Halit Ziya görüyorsunuz zaten. Halikarnas Balıkçısı, Mithat Cemal, Refik Halit. Her zaman söylerim, çok severim. Yani aklınıza kim ve ne gelirse. Bulamayacağınız bir kitap olduğunu zannetmiyorum. Reşat Nuri, Sait Faik, Tarık Buğra. Ya bunlar zaten hepsi bizde var. Sabahattin Ali aynı şekilde. Ahmet Hamdi aynı şekilde. Önceki vloglarda da anlatmıştım. Yaşar Kemal aynı şekilde. Eşimle birlikte okuduğumuz bazı kitaplar vardı. Şu seri, evet. Bu Diyar Baştan Başa serisi var ya, şöyle göstereyim. Bunda böyle Yaşar Kemal'in, şöyle yapayım, gazeteye yazdığı yazılar vardı. Bunları böyle bir bölüm eşim, bir bölüm ben birbirimize okuyorduk.
Gerçekten çok keyifli, çok güzel. Böyle Anadolu'nun başka yerlerine gittiğiniz, böyle sürekli başka yerlerde. Gerçekten bu diyar baştan başa. Ve Yaşar Kemal'in gözünden böyle okuduğunuz çok böyle tatlı gazete yazıları, denemeler gibi düşünebilirsiniz belki. Burası Çağdaş Türk Edebiyatı yine. Hani çoğu kitapçıda bu kadar detaylı olmuyor işte. Ya klasik var, çağdaş yok. Ya çağdaş var, klasik yok. Ayfer Tunç sevgimi artık bilenler biliyor. Kanalda diğer videoları izleyenler. Buket Uzuner de çok önemlidir tabii. Çağdaş edebiyatımız açısından. Latife Tekin. Çok bana uygun değil ama seveni var tabii ki. Sevgi Soysal, şunu eşime getirmiştim. Alışveriş videosunda bunu görmüşsünüzdür artık ben bunu yayınlayana kadar. Çünkü videoları çok böyle önceden çekip daha geç yayınlıyoruz. Yine Barış Bıçakçı'yı severim bu arada. Tavsiye de ederim. Yine tekrar böyle girişe getiriyorum sizi anlamanız için. Girişten yine arkadaşlar birkaç kola ayrıldığı için burası mesela bilim kurgu, fantastik, işte Yüzüklerin Efendisi görüyorsunuz zaten. Şurası işte kişisel gelişim, şurası kasa. Şurada çok güzel bardaklar var geride. Serüven demiş mesela. İşte mistisizm. Burada mesela daha önce Reels'ına attığım yasaklı kitaplar var. Mesela Hamlet. 78'de Etiyopya'da yasaklanmış. Neye örnek verelim? Mesela Şeker Portakalım. Zamanında bizim ülkemizde yasaklanmış. Düşünün. Burada belli dönemlerde, belli ülkelerde yasaklanan kitaplar işte. Şöyle görebilirsiniz. Mesela Harry Potter. Buna çok şaşırmıştınız. Neden yasaklandı vesaire diye. Bazı işte Katolik okullarında, mesela işte Avustralya'da Medobi Hristiyan okulunda işte büyü öğretiyor, büyücülük kitabı diye yasaklanmış. Aynı şekilde mesela Kazım Karabekir 33'te yasaklanıyor. O dönemi eğer inkılap tarihi derslerinizi kaçırmadıysanız bilirsiniz zaten. O şekilde yasaklanmış mesela. Yani böyle güzel uğraşılmış bir konsepti var buranın. İngiliz edebiyatı mesela işte. Böyle geliyorsun, Orwell tak diye buluyorsun. Ülkelere göre çok güzel bir şekilde ayrılmış. Geliyorsun Oscar Wilde buluyorsun. Ya çok ilginç bir insan. Şunun hem kitabı var bende, hem kitabını okudum, hem de bunun filmini sinema dersinde izlemiştik. Meryl Streep ve Jeremy Irons oynuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam filminde. Çok böyle enteresan bir film ve enteresan bir kitaptı yani. Şurası mesela Amerikan edebiyatı. Geliyorsunuz, tak, Jack London, işte Hemingway. Bu şekilde güzel sınıflandırıldığı için bazı şeyleri bulmanız çok kolay. O yüzden çok güzel. Uğraşılmış yani, gerçekten emek verilmiş. Aradığınızı çok rahat buluyorsunuz. Mesela geliyorsunuz psikoloji. Bunun arka tarafı da yine psikoloji olarak devam ediyor. Mesela Carl Gustav Jung ya da Jung. Jung diyenler de var, Jung diyenler de var. Burası mesela mitoloji. Sahtekarlıklar, mitler ve gizemler. Arkeolojide bilim ve sözde bilim. Çok malum suistimale de böyle açık bir alan olduğu için böyle bir antropoloji kısmı. Burada böyle Rus edebiyatı. Tolstoylar, Dostoyevskiler, Pisemki, Gogol. Böyle geliyor. Turgenev.
ve Latin Amerika. Kanalda yine külliyat videosunu bulabileceğiniz Paulo Coelho. Şöyle göstereyim. Borges burada. Marquez burada ki Marquez'in de yine aynı şekilde kanalda incelemesini bulabilirsiniz. Italo Calvino. Ben çok severim. Hep söylüyorum zaten. Eşime de Tekirdağ'dan dönerken getirmiştim bir kitabını. Benim asıl burada sevdiğim başka bir kitabı var ama burada var mı? Ondan emin olamadım. Burada olmayabilir. Şu Marco Waldo ya da Kentte Mevsimler. Böyle kısa öyküler okuyayım ve güleyim diyorsanız bunu okuyun. Böyle en arkaya doğru geldiğinizde birinci katın en arkasına sosyoloji, dini düşünce, din kitapları, İslam tarihi böyle bu şekilde bulabilirsiniz. Böyle arkadaşlar oturacak yerler de var. Tasavvuf kitapları, işte siyer kitapları, fıkıh kitapları. Bu kısım daha çok bunlarla dolu. Bakın bizde neredeyse her kitabı olan Büyüyen Ay Yayınları. Bu şekilde. Bu kısım felsefe yine çok zengin, çok geniş. Böyle felsefeden tekrar öne doğru geldiğimizde siyasi tarih. Burası cinsiyet kitapları. Şurası sosyoloji ya, şurası da gender gibi düşünün. Cinsiyet kitapları. Yani dediğim gibi çok güzel bölmüşler. Bakın mor mor feminizm kitapları. Siyaset bilimi. Burada böyle aileyle ilgili kitaplar var. Burası da zaten çocuk kitapları ve ailelerin çocuklarla kitap okuyabilmesi, zaman geçirebilmesi için de çok güzel böyle alan oluşturmuşlar. Buradan devam ediyorsunuz. Bakın yine siyaset bilimi. Ve dediğim gibi ya her yayın evi var. Özellikle bu klasik yayınlarının çok kitabını görürsünüz bizim kanalda. Çok fazla siyasetname bastıkları için eşim alıyor. Yine bizim Bayçulan kanalın gözdesi Bayçulan'ın hem külliyat videosunu hem de bazı kitaplarının incelemelerini yine bulabilirsiniz kanalda. Burada böyle diğer ülkeler deyip böyle küçük ufak tefek bütün böyle ülkeleri aslında koymuşlar. Şöyle geldiğinizde Orta Doğu edebiyatı. Burası Japon edebiyatı. Zaten çok bildiğiniz kanalda da yine külliyatı olan Haruki Murakami. Şöyle yapayım. Ve eşimin çok severek okuduğu yine Yukio Mishima. Burayı zaten göstermiştim. Ama şöyle gidelim. Şurası siyasi tarih demiştim ya. Şurası da dünya tarihi. Şimdi anladınız mı ne demek istediğimizi? Hani hep şey diyorduk ya. Diğer bazı işte kitapçılarda ya güzel değerlendirememişler rafları diye. Bakın Liman işte onu çok güzel değerlendirmiş. Bütün raflar işlevsel. Hepsini görüyorsunuz ve hepsine ulaşabilirsiniz bir şekilde. Kaldı ki zaten böyle işte basamakları, merdivenleri vesaire de var. Kendiniz de alırsınız. Görevlilerden de rica edebilirsiniz. Haliyle limanın gerçekten böyle çok güzel bir sınıflandırması var. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Evet, buranın bir de üst katı var. Şurası yemek kısmı. Yemekleri de çok güzel buranın bu arada.
Yemekleri de güzel. Eğer bütün bir günü burada geçiriyorsak genelde burada işte yemek yiyip burada bir şeyler içebiliyoruz. Böyle üst kat. Şimdi özellikle de Ankara'daki gençler, sizin için kütüphane gibi çalışma odaları var. Şöyle bakın. Evet, üst kattan devam ediyoruz. Tiyatro, sinema, güzel sanatlar. Yani buraya gelip böyle büyülenmeden gitmeniz çok mümkün değil. Dil hazırlık işte, YDS kitapları, YÖKDİL kitapları, yabancı dilde kitaplar, yabancı yayınlar ile. Sınavlara hazırlık öğrenci arkadaşlar için yine. Burada KPSS kitapları var tabi. Yoğunlukla. İşte ALES kitapları. Ha bakın bu da manzara. Biraz manzarayı da gösterelim bakalım. Manzara bu. Gökdelen. Çok hoş bir manzara değil ama dışarısı da böyle görünüyor yani. Sınıf sınıf bakın. 7. sınıf, 6. sınıf, işte ilkokul. Böyle yardımcı kaynak eserler. Hepsi var. Zaten buranın girişinde genelde hep böyle ücretsiz deneme koyuyorlar giriş çıkışa. Bakın yine buralarda hep indirim varmış. %50 indirim. Nitelik yayınlarında. Fen bilimleri yayınları. Esen yayınları. Ankara yayıncılık. Bakın bunlarda %50 indirim varmış. Burası %30 indirim. Kendi şeyi işte sınavın, dediğim gibi bence sınavın, çünkü hep sınavın denemelerini koyuyorlar kapıya. Bakın burada da böyle indirim varmış. Buradan bakın yine böyle devam ettiğimizde aslında aşağıdaki kitaplar yine bir şekilde ama bu defa daha farklı sınıflandırıldığını mesela görüyorsunuz. Yine mesela Türk Edebiyatı, yine mesela işte az önce kimi görmüştüm ben şurada. Mesela Marquez'i gördüm. Aşağıda da vardı evet. Ya da işte Saramago. Aşağıda da vardı. Ama burada da şöyle bir sınıflandırma yapmış. Nobel ödüllü yazarlar demiş. Şöyle bakın. Ne yapmış? Saramago'yu koymuş. Orhan Pamuk'u koymuş. Pablo Neruda'yı koymuş. Yine bakın Marquez'i buraya koymuş. Steinbeck'i koymuş. Buluşacağımız arkadaşlar da geldi. Bakın yine burası böyle sınıflandırılmış. Diyorum ya çok detaylı sınıflandırılmış. İşte bir tarafta Cengiz Aytmatov, bir tarafta Nurettin Topçu. Bakın bir tarafta Yakup Kadri. İşte Aziz Nesin, Kemal Tahir. Yani üst kat da çok geniş arkadaşlar. Yani detaylı çeksek çek gerçekten bitmeyecek bir alan. Şöyle göstereyim, o yüzden biraz yine geniş açılarla. Bakın Cahit Zarifoğlu. Yani hem yazar bazında sınıflandırılmış. Eğer böyle görmek isterseniz de direkt mesela üst kata çıkabilirsiniz. İşte Ahmet Ümit, İlber Ortaylı, Cemil Meriç. Gündemdekiler mesela sıklıkla dile getirilen gündemdeki kitaplar. Yine iş kitapları, business dünyası, medya, popüler bilim. Böyle bir alan. Üst katta böyle. Yani 2 katlı oldukça zengin bir kitapçı. Aşağı inip kanaldaki arkadaşlarımızla kahve içeceğiz. Eşim aşağıda zaten. Ben onu bıraktım. Tek başıma çıktım. Bakın burada yemek kitapları var. Burası spor, hobi, oyun. Yani gerçekten yok derler ya. Burası öyle bir yer. Özellikle bakın şu seri çok güzeldir.
sinema meraklılarına ben kesinlikle tavsiye ederim. Üniversitede tabii ben hep kütüphaneden okuduğum için bunları kendi elimde yok. Ama kütüphaneden böyle alıp her hafta birini alıp giderdim. O şekilde bütün böyle işte yönetmenleri, onların işte sinema hayatı hep öğrenmiştim. Çok tavsiye ederim. Özellikle öğrenciler zaten kendi önemli değil. Öğrenciler zaten kendi kütüphanelerinden aslında çok bu şekilde faydalanabilirler. Çünkü bazen şunu da görüyorum. Hani kütüphane var. Öğrenci kullanmayı çok bilmiyor. Böyle bu şekilde. Bakın burası da oturma kısmı. Yemek yiyorsunuz, kahve içiyorsunuz, bilgisayarınızı alıp çalışıyorsunuz. Zaten dışarıda da şöyle kocaman oturma alanları var. Hem içeride hem dışarıda. Çok böyle rahatlıkla vakit geçirebiliyorsunuz. Böyle bu şekilde. Evet arkadaşlar, kapanışı çekiyoruz. Biz bayağı oturduk. Arkadaşlarla sohbet ettik. Evet, o arkadaşlar yorum yapsın videoya. Benim desinler. Olur mu? Yapacağız. Yapacak mısınız? Kanalımızda daha önce de söylediğimiz birkaç tane düzenli takipçimiz. Daha buralar hiçlikken 15 abonelik bir kanala bir genç kız neden üye olur ve bütün videoları izler? İşte bu kardeşimiz yorumda belki buna cevap verir yorumlarda. Bence herkese açık cevap versin. Neden izlediğimi? Tabii daha 15 abonelik bir kanala neden üye olduğunu ve her videoyu izlediğini. Örgü yapıyorum o zaman. Evet, örgü yaparken bak o yorum da hatırlıyorum ha. Örgü yaparken dinlemelik video. Allah Allah. Şöyle Neyse işte biz o son arkadaşımızla buluştuk. Hep de bahsettiğimiz liman burası Evet, arkadaşlar. burası. Yani limana gelin. Şu an için Güzel. Ankara'daki top. Evet, bizim en sevdiğimiz En kitapçı burası. bizim için. Gerçekten harika. Değil mi? Oya da yeni keşfetti. Yorum yapmayı unutmayın. Değil mi? Bu sefer siz söyleyin. Evet siz söyleyin. Kapanışı yaptık. Yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Evet. Sonra ne diyordum ben her videonun sonunda? Herkese Son... herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.